Hepimiz biliriz ki Kristof Kolomb'un Atlantik Okyanusu'na açılmasının gerçek sebebi yeni bir kıta keşfetmek değil, Hindistan'a ulaşan alternatif bir yol arayışıdır. İyi de şu anki haritadan bakacak olursak, İspanya'dan Hindistan'a ulaşmak için Ümitburnu'nu dolaşmak çok daha kısa bir yol. Eğer batıdan gitmeye çalışılırsa neredeyse 2 kat daha uzun bir yoldan geçilerek Hindistan'a ulaşılabiliyordu. Böylesi daha mantıksız değil miydi? Kristof Kolomb nasıl böyle bir hataya düşmüştü? Bu hatası daha sonra onu nasıl koskoca bir kıtanın kaşifi yapacak ve pek çok bölgeye onun adı verilecekti? Gelin videonun devamında hep beraber öğrenelim. 15. yüzyılda Osmanlı artık doğuyu iyice kontrol altına alıyordu. Hindistan'dan gelecek ticaret malları Osmanlı veya Memlük gümrüğünden geçmeden Avrupa'ya ulaşamıyordu. Bu da doğuyu her zaman daha güçlü yapıyordu. Ancak Avrupa bu durumdan sıkılmıştı. Madem Osmanlı'yı savaşlarla alt edemiyordu, ona olan bağımlılığını ortadan kaldırmalıydı. Bunun için deniz yolunu kullanabilirdi. Ancak bu kadar uzun yola dayanabilecek gemiler henüz üretilmemiş ve gemide uzun süre dayanabilecek gıda saklama yöntemleri henüz bulunamamıştı. Dünyanın küre olmadığını biliyoruz. Ancak Kristof Kolomb büyük bir yanılgıya uğramıştı. Dünyanın çapı kuzeye gidildikçe azalıyordu, fakat Kolomb aynı şeyin güney için de geçerli olabileceğini tahmin edememişti. İşte bu iki yanlış hesaplamadan cesaret alarak batıya doğru bir yolculuğa çıkmaya ve Hindistan'a ulaşmaya karar verdi. Ancak kendisi bu işe finans sağlayabilecek kadar zengin değildi. Bu yüzden kendisine destek çıkabilecek bir hükümdar aramaya başladı. Ayrıca arkasında bir devleti alması işlerini kolaylaştıracak ve kapılar ardına kadar açılacaktı. Öncelikle Portekiz kralına başvurdu, ancak teklifi kabul görmedi. Aynı şekilde Osmanlı padişahı II. Bayezid'e teklif götürse de cevap aynıydı. Kalkıştığı bu eylem bir hayalperestlik olarak görülüyordu. En sonunda İspanya kral ve kraliçesine teklif sundu. İlk başta reddedilse de İngiltere ve Fransa'ya gidecekken teklifinin kabul edildiği haberi geldi. Artık aradığı finansı bulmuştu. 3 Ağustos 1492'de 3 gemiyle denize açıldı. O senenin 12 Ekim'inde Bahama adalarından Guanahani'ye ulaştı. Ardından Küba'yı gördü. Ancak Küba'yı Japonya zannetti. Kolomb 1493'te Küçük Antilleri, 1498'de Trinidad'ı ve Güney Amerika'nın kuzey kıyılarını ve 1502'de Orta Amerika'nın doğu kıyılarını keşfederek Amerika'ya 3 sefer daha yaptı. Karşılaştığı yerli halka Indios, yani Hindistanlılar adını verdi. Bu insanların gerçekten Hindistan'da yaşayan Hintliler olmadığını anlayamadı, çünkü karşısındakiler de Hintliler gibi biraz esmerdi. İşte Amerika böylelikle bir hesaplama hatası sonucu keşfedilmiş ve yeni bir dönem başlamıştı. Böylece bir videomuzun daha sonuna geldik. Videolarımızdan haberdar olmak için abone olmayı ve bizlere destek olmak için videoyu beğenmeyi unutmayın.